hayatta kalmak, inanç ve sevdiğin kişi için sınırları ne kadar zorlayabileceğin, bugün incelediğimiz bu hikaye kelimenin tam anlamıyla aklınızı başınızdan alacak. Direkt konuya giriyorum çünkü sıradan bir romantik hikaye gibi başlayan ama bir anda hayatta kalma gerilimine dönüşen şok edici bir anlatı var karşımızda. Sizi aşkın en masum halinden, ölüm hücresinin o buz gibi duvarlarına uzanan akıl almaz bir yolculuğa çıkaracağım. Kemerlerinizi bağlayın çünkü hikayenin sonu gerçekten ezber bozuyor. Şöyle bir durun ve gerçekten düşünün. Eşinizin hayatını kurtarmak için onu kendi ellerinizle bir başkasıyla evlenmeye ikna eder miydiniz? Yani sevdiğiniz insanı idamdan kurtarmanın yegane yolu bu olsaydı bunu yapabilir miydiniz? Yok canım daha neler diyorsunuz muhtemelen ama bu öylesine sorulmuş absürt bir felsefe sorusu falan değil. Bu, birazdan derinlerine ineceğimiz hikayenin tam kalbinde yatan, gerçek ve sarsıcı bir ölüm kalım kararı. Peki bu akıllara durgunluk veren senaryo nereden çıkıyor? 2008 yapımı, Endonezya sinemasını kasıp kavuran, gişe rekorları kırmış efsanevi bir yapımdan. Ayat Ayat Cinta yani Sevgi Ayetleri. Yönetmenliğine Hanung Bramantio'nun yaptığı bu 120 dakikalık şaheser bize Fahriye adında bir gencin hayatını anlatıyor. Fahri, Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde burslu okuyan, inanılmaz başarılı, adeta kusursuz ve idealize edilmiş bir İslami yaşam tarzının yürüyen sembolü. Kurallara sımsıkı bağlı mükemmel bir öğrenci. Ama işte, tam da bu kusursuzluk onun en büyük kabusu olacak. Şimdi buradaki asıl ilginç nokta şu. Film, batılı flört anlayışıyla İslami taarruf yani sadece evlilik amacıyla tanışma kavramları arasına çok keskin bir çizgi çekiyor. Fahri romantik bir ilişkiyi geçtim, flört etmenin bile yanından geçmiyor. İnanabiliyor musunuz? Etrafındaki kadınlardan yağmur gibi yağan aşk mektuplarını ne yapıyor dersiniz? Okumadan doğrudan Şeyhi Osman Talakki'ye teslim ediyor. Adam tam anlamıyla kendini dünyevi dikkat dağıtıcılardan izole etmiş durumda. Filmin bu karakteri nasıl inşa ettiğini anlamak gerçekten çok önemli. Hikaye, Fahri'nin bu sarsılmaz ahlaki pusulasını doğrudan ekranda gördüğünüz bu Kur'an ayeti üzerinden temellendiriyor. İlk sahnelerden itibaren film bize tarafsız bir şekilde Fahri'nin bu kurala harfiyen uyduğunu, iffetini korumak için sınırları ne kadar net çizdiğini gösteriyor. Her şey kitabına uygun yani. Fakat hayatın ironisine bakın ki onu güvende tutması gereken bu katı ahlaki duruş onu inanılmaz bir fırtınanın tam merkezine çekecek. Tamam, şimdi hızlanıyoruz. Fahri'nin o tıkır tıkır işleyen düzenli hayatını alt üst edecek 4 kadın var. Tabloya bir bakalım. 1. Ayşe, Türk bir kız, metroda hararetli bir tartışma sonucu yolları kesişiyor. 2. Nurul, ünlü bir alimin yeğeni, Mısırlı ve Fahriye gizliden gizliye fena halde aşık. 3. Maria, Kur'an öğrenmeye merak salmış Hristiyan bir komşu. Ve 4. Nura, üvey babasından çok ağır şiddet gören Mısırlı bir genç kız. Fahri sadece derslerine odaklanmak isterken, bum, bir anda kendini bu 4 kadının yörüngesinde çıkılması imkansız bir ağın içinde buluveriyor. Ve her şeyin kontrolden çıktığı o an. Fahri vicdanına yenik düşüyor ve üvey babasından şiddet gören Nura'yı komşusu Maria'nın da yardımıyla o cehennemden kurtarıyor. Onu güvenli bir yurda yerleştiriyor, polisteki tanıdıkları aracılığıyla kızın gerçek ailesini bulup kızı onlara teslim ediyor. Gerçek bir kahramanlık hikayesi değil mi? Harika bir iş. Ama durun, işte kırılma noktası tam burada yaşanıyor. Nura ona sırılsıklama aşık oluyor ve minnettarlığını anlatan bir mektup veriyor. Fahri ise o baştaki katı prensiplerine sadık kalarak bu teklifi kibarca ama net bir şekilde reddediyor. Son derece masum bir ret ama ne yazık ki bu tek bir adım ölümcül bir zincirleme reaksiyonun fitilini ateşliyor. Bu reddin ardından Fahri'nin hayatı bir anda inanılmaz bir ivme kazanıyor. Şeyhinin iknasıyla evlilik için bir görüşmeye gidiyor, bir bakıyor ki karşısındaki kadın metroda tanışıp etkilendiği Ayşe. Tabii anında sevinçle evliliği kabul ediyor. Harika haber değil mi? Ama bu evlilik haberi yayıldığı an ortalık resmen savaş alanına dönüyor. Nurul ve Maria, içlerinde sakladıkları o aşkın ağırlığıyla derin bir psikolojik çöküşe giriyorlar. Ama asıl bomba bu değil. Asıl tehlike Nura. Aşkı reddedilen Nura, öyle sessizce köşesine çekilip ağlamıyor. Tam aksine, kalbi kırık bir şekilde Fahri'yi tamamen yok edecek, karanlık ve yıkıcı bir intikam planını devreye sokuyor. İşte buradaki kritik nokta, olayların kontrolden çıkma hızı. Fahri'nin hayatının nasıl bir cehenneme döndüğüne şu çöküş takviminden bir bakın.
Birinci gün, Ayşe ile mutlu bir evlilik, rüya gibi. İkinci hafta, Nora'nın kan donduran iftirası patlıyor. Fahri'yi tecavüzle suçluyor. Yok artık diyorsunuz değil mi? Dördüncü hafta, Fahri kendini bir anda hapishanede ölüm cezasıyla yargılanırken buluyor. Ve beşinci hafta, işlerin tam anlamıyla dibe vurduğu an. Onu bu kabustan kurtarabilecek, ona sağlam bir alibi sağlayabilecek tek bir kişi var. O da şüpheli bir trafik kazası geçirip derin bir komaya giriyor. Hikaye burada adeta soluksuz izleyeceğiniz bir psikolojik gerilime dönüşüyor. Nurul mahkemeye çıkıyor, Fahri lehine şahitlik yapıyor ama nafile, yeterli değil. Fahri'nin Nura'yı kurtardığı o karanlık gecede nerede olduğunu kanıtlayıp onu o dar ağacından alabilecek yegane insan Maria'ydı. Ve o tek tanık, Maria, şu an hastane yatağında ölümle pençeleşiyor, bilinci tamamen kapalı. Hukuk çıkmaz sokakta ve Fahri için zaman hızla tükeniyor. Ve işte o an en başta size sorduğum o çılgınca soru gerçek oluyor. Fahri'nin eşi Ayşe üstelik hamile. Kocasını kurtarmak için çırpınırken hastaneye Maria'nın yanına gidiyor, günlüklerini bulup okuyor. Ve ne öğreniyor dersiniz? Maria başından beri Fahri'ye deliler gibi aşıkmış. O an Ayşe aklın sınırlarını zorlayan o kararı veriyor. Belki Fahri'nin ona göstereceği sevgi Maria'yı o derin uykudan uyandırabilir diye düşünerek Fahri'ye gidiyor ve onu Maria ile evlenmeye zorluyor. Evet, yanlış duymadınız. Kocasının ikinci bir eş almasını bizzat kendi elleriyle sağlıyor, sırf onu idam sehpasından kurtarabilmek için. Bu noktada filmin tefsir yani dini yorumlama boyutu devreye giriyor. Senaristler bu inanılmaz travmatik fedakarlığı ekrana taşırken çok güçlü bir teolojik paralellik kurmuşlar. Film, Ayşe'nin içini parçalayan bu kararını Hazreti Sare'nin eşi Hazreti İbrahim çocuk sahibi olabilsin diye onun Hazreti Hacer ile evlenmesini rıza göstermesi olayına benzetiyor. Tıpkı o hikayedeki gibi Ayşe de kocasının beraat edip hayatta kalabilmesi için bu devasa yükü omuzluyor. Bu, filmin olayları bize aktarırken kullandığı son derece kilit ve ilginç bir yorumlama şekli. Ve sıkı durun çünkü bu çaresiz plan mucizevi bir şekilde işe yarıyor. Fahri'nin varlığı ve bu yeni evlilik bağı adeta bir şok etkisi yaratıyor ve Maria o derin komadan uyanıyor. Müslüman olmayı seçen Maria, tekerlekli sandalyeyle mahkeme salonuna giriyor ve o gece yaşananları saniyesi saniyesine anlatıyor. Bu ifade polis için tam bir dönüm noktası, hemen Nura'nın telefon kayıtlarını döküyorlar. Mahkeme salonunda o ses kayıtları yankılanırken film bize en sarsıcı tokadını atıyor. Nura her şeyi itiraf etmek zorunda kalıyor. Ona saldıran o korkunç şeyleri yapan kişi Fahri falan değil, onu yıllardır istismar eden kendi öz üvey babasıydı. Berat, Fahri özgür, hatta üniversitesi Elazığ'a geri dönmesine bile izin veriliyor. Her şeyin o klasik, sonsuza dek mutlu yaşadılar sonuna bağlandığını düşündünüz değil mi? Hiç de bile. Asıl devasa sınav şimdi başlıyor. Hapishanenin demir parmaklıklarından kurtulan kahramanımız şimdi aynı çatı altında, ikisi de kendisine büyük bir aşk besleyen iki eşi arasında o incecik çizgide yürümek zorunda. Fiziksel hayatta kalma mücadelesi bitti evet ama yoğun kıskançlıklarla dolu duygusal hayatta kalma mücadelesi evde daha yeni başlıyor. Ve bu da bize şunu harika bir şekilde gösteriyor. Film, başından beri bize kusursuzluğun zirvesi olarak tanıttığı Fahri'nin bile aslında çok insani sınırları olduğunu vurguluyor. Ekranda gördüğünüz bu ayeti merkeze alarak çok açık bir mesaj iletiyor. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar idealize edilmiş mükemmel bir insan olursanız olun, birden fazla eş arasında o mutlak ve kusursuz adaleti sağlamak pratikte imkansızdır. İlk başlarda yaşanan o krizler, o kalp kırıklıkları çok eşliliğin içindeki bu çözümsüz adalet arayışının en gerçekçi yansımalarından biri. Tabii zaman geçtikçe birbirlerine uyum sağlamaya çalışıyorlar ama hikaye burada çok daha duygusal ve saygı uyandıran bir tona bürünüyor. Ayşe, bebeklerini dünyaya getirmek için hastaneye yattığı sırada Maria'nın herkesten sakladığı o ölümcül hastalığı aniden nüksediyor. İkisi de aynı hastanede. Biri dünyaya yeni bir can getirirken diğeri yavaş yavaş hayattan kopuyor. Maria artık ölüm döşeğinde ve onlardan son bir isteği var, birlikte son bir kez namaz kılmak. Hastane odasında Fahri imamlık yapıyor, Ayşe hemen arkasında duruyor ve Maria yatağından o son enerjisiyle onlara eşlik ediyor. Hayatın bütün o karmaşasının silinip gittiği, son derece trajik ama bir o kadar da güzel bir veda anı. Ve işte o sessiz hastane odasında, daha namaz bitmeden, Maria büyük bir huzur içinde ruhunu teslim ediyor.
Filmin başından beri bizi bir o yana bir bu yana savuran o karmaşık aşk düğümü, o gerilim dolu mahkeme salonları, idam sehpaları ve ev içindeki o yıpratıcı adalet savaşı, hepsi Maria'nın bu dünyadan ayrılışıyla gerçekten yürek burkan ama inanılmaz derecede huzurlu bir sonla noktalanıyor. Tüm o fırtına dinmiş oluyor. O baştan sona akıl almaz hayatta kalma mücadelesini, mahkeme koridorlarında yaşananları ve bir kadının kocasını kurtarmak için yaptığı o aklın almayacağı fedakarlığı gördük. Şimdi en başta sorduğum o soruyu tekrar aklınıza getirin ve şu düşünceyle baş başa kalın. Sizce bu hayatta kusursuz adalet gerçekten mümkün mü? Yoksa dünyadaki en büyük, en saf sevgi aslında kendi mutluluğundan tamamen vazgeçebilme gücünde, o akıl almaz fedakarlıkta mı gizli? Bu muazzam hikayenin size hissettirdiklerini biraz düşünün. Bugünkü incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.